Biliyorsunuz, aydınlanma çağı. Aklın ışığı falan deriz ama bazı kitaplar var ki meşale olmak yerine resmen dinamit gibi patlamış. İşte bugün o kitaplardan birine Baron de Holbach'ın düşünce dünyasını yerle bir eden o cüretkar eleştirisine yakından bakacağız. Şöyle bir düşünün, 18. yüzyıl Avrupa'sındayız. Bu tür fikirleri açıkça söylemek mi? Yani bu sadece kariyerinizin sonu demek değildi, kelimenin tam anlamıyla kellenizin gitmesi demekti. İşte bu yüzden bu kitap yazarının adını saklayarak inanılmaz bir riskle basıldı. Peki Dolbach'ın derdi neydi? İşte bakın, daha en başından niyetini çok net ortaya koyuyor. Diyor ki, biz ilahiyatçı değiliz. İkimiz de insanlığın iyiliğini arzu ediyoruz. Yani amacı inanan insanlara saldırmak falan değil, tam tersi. İnsanlığın daha iyi bir yere gelmesi için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu bir saldırı metni değil, adeta bir reform çağrısı. Tabii, bu sözler söylenir söylenmez karşısına o malum soru çıktı. Yahu, dine saldıran bir kitap toplum için tehlikeli değil midir? Yani ahlakın temelini dinamitlemekle aynı şey değil mi bu? O dönemdeki eleştirmenler için durum netti. Dinin o koruyucu duvarlarını yıkarsanız toplum kaosa sürüklenir. Bitti. Dolbach'ın buna cevabı ise gerçekten çok zekice. Diyor ki, bir dakika, bu kitap zaten sıradan halk için yazılmadı ki. Halkı suçtan alıkoyan şey, dinin korkusu değil, yasanın, yani dar ağacının korkusudur. Onun asıl seslenmek istediği kitle bambaşka. Toplumu yönetenler, aydınlar, yani yasaları yapan o düşünür sınıf. Peki bu kitabı bu kadar tehlikeli yapan neydi? Gelin bu kışkırtıcı metnin temellerine bir bakalım. İşte tehlike tam da burada başlıyor. Dogmanın tiranlığı. Dolbach eleştirisinin oklarını doğrudan sorgulanamaz kabul edilen inançlara çeviriyor. Ve işe nereden başlıyor biliyor musunuz? Hristiyanlığın merkezindeki Tanrı kavramından. Dolbach'a göre vahiy ile gelen Tanrı bir netlik kaynağı falan değil. Tam tersine birbiriyle çelişen özelliklerle dolu akıl sır ermez bir muamma. Yani bir cevap değil, bir bilmece. Ve işte o çelişkiler listesi inanılmaz bir katalog resmen. Bir anda insanlığı yaratıyor ama sırf tuzağa düşsünler diye. Dünyayı bir tufanla yok ediyor, sonra da pişman oluyor. Kendi masum oğlunun kurban edilmesini istiyor. Hem adil deniyor ama taraflı davranıyor. Sevgi dolu deniyor ama zalim olabiliyor. Ve en ilginci değişmez olduğu söyleniyor ama öfkeleniyor, seviniyor, merhamet ediyor. Yani sürekli fikri değişiyor. De Holbach bu anlatıları tek tek masaya yatırıyor ve diyor ki, kendi içinde bu kadar tutarsız olan bir metin ve varlık nasıl ilahi olabilir? Bu aklın, inancın temellerine sorduğu en sert sorulardan biriydi. Ve şu soruya bakın, kendi oğlunu esirgememiş bir tanrıdan insan ne gibi bir hoşgörü beklemeye hak kazanır? Bu soruyla Dolbach, Tanrı'nın karakteriyle inananların ahlakı arasına doğrudan bir köprü kuruyor. Sorduğu şey çok basit. Eğer örnek aldığınız Tanrı bu kadar zalim ve kaprisliyse, ona inanan bir toplum nasıl erdemli ve merhametli olabilir ki? İşte bu Tanrı eleştirisi bizi doğal olarak bir sonraki konuya getiriyor. Ahlak. De Holbach, teolojiden etiğe geçiyor ve ortaya iki farklı ahlak türü koyuyor. Ve burada da yine can alıcı bir soru soruyor. Sadece cennete gitmek ve cehennemden kaçmak üzerine kurulu bir ahlak, bu dünyada, yani yaşadığımız şu hayatta bize gerçekten fayda sağlar mı? Yoksa bu ahlak aslında bizi gerçek sorunlarımızdan uzaklaştıran bir hayalden mi ibaret? İşte aradaki farkı ortaya koyduğu tablo bu. Bir tarafta dini ahlak var. O ne yaratıyor? Azizler. Ama Dolbaç'a göre bu azizler kendi köşesine çekilmiş, topluma bir faydası olmayan insanlar. Diğer tarafta ise insani ahlak var. O ne yaratıyor? Vatandaşlar. Yani toplumun aktif, faydalı, işe yarar üyeleri. Biri Tanrı korkusuna, öteki dünyaya odaklanıyor, diğeri ise akla ve bu dünyadaki toplumsal iyiliğe. Özetle, gökyüzüne bakan azizler mi yoksa yeryüzünde iş gören vatandaşlar mı? Seçim bu. Sonuç olarak de Holbach'ın vardığı yer çok net. Gerçek ahlakın temeli gökyüzündeki teolojik emirler değil, yeryüzündeki sosyal doğamızdır. Yani erdemli olmalıyız, evet, ama cennete gitmek için değil. Bu dünyada birbirimizle daha iyi yaşayabilmek için. Ahlakı bu şekilde yeniden tanımlayınca sıra kaçınılmaz olarak siyasete geliyor. Yani gücü elinde tutanlara, rahipler ve hükümdarlar. İşte eleştirinin politikleştiği an. Dolbach'ın teorisine göre din, sadece bireyleri değil, bütün bir siyasi sistemi zehirleyen bir yozlaşma zinciri başlatıyor. Peki bu zincir nasıl işliyor? Gelin halkalarına bakalım.
Her şey birinci adımla başlıyor. Din, hükümdarları Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi ilan ediyor. İkinci adım, kendini ilahi zanneden hükümdar doğal olarak mutlak bir tirana dönüşüyor. Kime hesap verecek ki? Üçüncü adım, tiranın bu tavrı etrafındaki bütün güçlüleri yozlaştırıyor. Ve son halka, bu yozlaşma zehri en tepeye yayıldıktan sonra yavaş yavaş bütün halka siniyor, halk da ahlaksızlaşıyor ve köleleşiyor. Çok basit ve korkutucu bir mantık. Ve işte bu yüzden şu tespiti yapıyor. Rahiplik, krallığın rakibiydi ve her zaman olacaktır. Neden? Çünkü Dolbach'a göre rahibin sadakati her zaman önce kendi dini kurumunadır, hizmet ettiği devlete değil. Bu daimi bir çıkar çatışması demektir. Peki tamam, eleştiriler sert, tablo karanlık, Dolbach her şeyi yıktı. Peki yerine ne koyuyor? İşte çözüm önerisi de buradan geliyor, akıl. Yani aklın ışığında kurulacak yeni bir toplum. Ve işte Dolbach'ın hayalindeki o rasyonel devletin temelleri, her şeyden önce hükümdar lafla değil, kendi yaşantısıyla erdemli bir örnek olacak. Kamu eğitimi, hurafelere değil, akla, bilime ve yurttaşlık bilincine odaklanacak. İnsanları ilahi korkularla değil, adil yasalarla yöneteceğiz. Erdemin ödülü, öbür dünyadaki vaatler değil, bu dünyada kazanılan somut onurlar olacak. Ve en önemlisi, devlet, halkına ahlakı öğretme görevini kiliseden geri alacak. Kısacası, ahlakın kaynağı din değil, toplumun kendisi olacak. Ve böylece başladığımız yere geri dönüyoruz. Bu kitabın orijinal kapak sayfasına. Bakın, yazarın adı yok. Hatta ölmüş bir yazara atfedilmiş. Neden? Çünkü bu fikirler o kadar tehlikeliydi ki yazarı hayatta kalmak için kimliğini gizlemek zorundaydı. Bu bize bir zamanlar fikirlerin bedelinin ne kadar ağır olabildiğini hatırlatıyor. Ve de Holbach, sözlerini antik filozof Lucretius'tan bir alıntıyla bitiriyor. Bu aslında hepimize yöneltilmiş bir meydan okuma. Eğer doğru görünüyorsa teslim ol. Eğer yanlışsa onunla savaşmaya hazırlan. Yani topu bize atıyor ve soruyor. Peki ya siz? Kendi inandığınız şeyleri aynı acımasız akıl süzgecinden geçirmeye hazır mısınız?